Doğa, hücrelerden bitkilere, hayvanlara ve galaksilere uzanan geniş bir ölçekte benzer geometrik desenler barındırır. Örneğin arı peteğindeki altıgen hücrelerden ayçiçeği tohumlarının sarmal düzenine, akciğerlerin dallanan fraktal yapısından galaksilerin sarmal kollarına kadar pek çok örnek göze çarpar. Peki bu benzerlikler gerçekten rastlantı mı yoksa derin bir zorunluluk mu? Aslında enerji ve malzeme optimizasyonu, fiziksel sınırlar ve denge koşulları bu desenleri zorunlu kılar. Bu videoda biyoloji, matematik ve astronomi örnekleriyle bu evrensel geometrinin ardındaki bilimsel ilkeleri inceleyeceğiz. Öncelikle arı peteğinden başlayalım. Bal arıları bal depolamak ve yavrularını yetiştirmek için peteklerinde düzenli altıgen hücreler kullanır. Çevik matematiksel kanıtlar gösteriyor ki bir düzlemdeki birim alanı en az çevreyle kaplayan şekil altıgendir. Thomas Hales'in ispatladığı gibi altıgen petek en fazla alanı en az çevreyle kaplamanın yoludur. Bu sayede arılar sabit bir bal miktarı için daha az bal mumu harcar. Aynı zamanda petek yüksek basınca dayanır ve ısıyı iyi dağıtır. Yani altıgen hücreler biyolojik olarak hem malzeme verimliliği sağlar hem de yapısal sağlamlık kazandırır. İkinci olarak bitkilerin yaprak düzenine gelelim. Pek çok bitki yapraklarını veya tohumlarını birbirini gölgelemeden en verimli şekilde yerleştirmek için Fibonacci dizileri ve altın oran kullanır. Ardışık yapraklar genellikle yaklaşık 137,5 derecelik bir açıyla açılır. Bu altın açı üst üste gelmeyi en aza indirerek her yaprağın mümkün olduğunca çok güneş ışığına maruz kalmasını sağlar. Örneğin ayçiçeği tohumu veya aloe gibi bitkilerdeki sarmal dizilimler böylece hem ışık yakalamayı maksimize eder hem de dar bir alanda fazla sayıda hücre organı sıkıştırır. Başka bir deyişle bitkilerdeki spiral yapılar ışık yakalama optimizasyonu ile orantılıdır. Üçüncü örneğimizde akciğer ve damar fraktalleri. İnsan akciğerindeki bronşlar ve damarlar dallanan fraktal yapılardır. Bu dallanma küçük bir hacim içinde devasa yüzey alanı oluşturur. Gerçekten de bronşiyal ve vasküler sistemin fraktal özellikleri akciğerde olanaklı en büyük solunum yüzey alanını ortaya çıkarır. Böylece çekirdek birim hacme düşen yüzey artar, gaz değişimi, oksijen karbondioksit transferi verimli hale gelir. Akciğer dallanmaları yüzey hacim oranını maksimize ederek enerji harcamadan en iyi gaz değişimi koşulunu sunar. Bu tasarım hava ve kılcal damarların çok küçük mesafede birleşmesini sağlayarak yaşam için gerekli oksijeni yayar. Şimdi de matematiksel ilhamlara göz atalım. Matematikte ve fizikte sabun köpüğü gibi sistemler yüzey gerilimi veya enerji minimizasyonu yoluyla şekil alır. Örneğin bir sabun filmi veya kabarcığı içerdiği havanın hacmini sabit tutarak yüzey alanını minimize etmeye çalışır. İzoperimetrik teoremde 3 boyutta en küçük yüzeyin kürede olduğunu kanıtlamıştır. Bu yüzden yüzey gerilimi etkisindeki herhangi bir kabarcık en ideal şekilde küresel olur. Kısacası sabun kabarcıkları gibi fiziksel sistemler enerjiyi azaltacak biçimde en az yüzeye sahip şekli seçer. Bu şekilde hacim başına en yüksek verimliliği sağlayan küredir. Ayrıca doğadaki pek çok düzensiz desen matematikteki Voronoi bölünmeleriyle açıklanabilir. Rastgele dağılmış noktalara örneğin meyve çekirdekleri, hücre çekirdekleri, su damlacıkları gibi en yakın noktaya ait bölge düşer. Science yazarı Susan D'Agostino'nun tarif ettiği gibi sınıfa rastgele saçılmış şekerlere koşan çocuklar en yakın şekere kadar ilerler. Böylece sınıf her çocuğun etrafında Voronoi hücrelerine ayrılır. Doğada zürafa postundaki lekeler, yusufçuk kanatlarındaki damarlar veya petek hücreleri bile bu yönteme benzer şekilde şekillenir. Zürafa derisindeki düzensiz lekeler ve böcek kanatlarındaki desenler Voronoi teselasyonlarıyla modellenebilir. Voronoi haritaları organizmaları en yakın komşuya bölerek alanı en etkin şekilde paylaştırır. Matematiksel optimizasyon kuralları doğadaki desenleri belirler. Sabun filmlerinin kestiği üçkenar her zaman 120 derecelik açıyla kesişir. Çoklu köpük kümeleri en az çeperle bölünür. Daha fazla kabarcık ekledikçe düzlemde optimal çözüm altıgen bir döşeme eğilimi gösterir. Sonuçta doğada pek çok şekil, enerji minimizasyonu ve malzeme tasarrufu prensipleriyle ortaya çıkmaktadır. Küresel ölçüye gelecek olursak, uzaydaki büyük cisimler de aynı geometri kurallarına uyar. Gezegenler ve yıldızlar kütle çekiminin her yönden eşit şekilde çekmesiyle hidrostatik dengeye girip küre şeklini alır. NASA'nın ifadesiyle bir gezegen yuvarlaktır çünkü kütle çekim her yönden eşit olarak çekiş uygular. Böylece şekli 3 boyutlu bir daire küre olur. Bu enerji minimizasyonuna benzer bir durumdur. Küreler aynı hacmi tutmak için mümkün olan en küçük yüzey alanına sahiptir. Galaksi ölçeğinde de benzer desenler görülür. Büyüyen gökada diski korunan açısal momentumla dönerek ince bir disk ve spiral kollar oluşturur.
Bu sarmal kollar yoğunluk dalgaları altında kendi benzerlerini oluşturur. Örneğin Samanyolu gibi dev galaksiler dönüş hareketi ve yerçekimi etkisiyle kendine özgü sarmal yapılar kazanır. Bu da doğada dönme hareketinin sarmal desenler meydana getirmesinin bir örneğidir. Görüldüğü gibi atom altı taneciklerden galaksi kümelerine kadar pek çok sistem aynı fiziksel yasaların izini sürer. Tüm örnekler doğadaki desenlerin rastlantıdan çok fiziksel zorunluluk ve optimizasyon sonucu oluştuğunu gösterir. Yüzey alanını en aza indirmek, enerji ve malzeme harcamasını küçültmek ya da hacim, hedef ışık yutumu gibi kriterleri iyileştirmek, canlı ve cansız her sistem için geçerli bir prensiptir. Peki başka bir yıldızın çevresinde oluşacak bir yaşam, bizimki gibi bu matematiksel zorunluluklara mı tabi olurdu? Başka gezegenler üzerindeki canlılar da benzer yapıları, örneğin benzer petek veya sarmal desenlerini geliştireceklerdi. Bu perspektifle bakınca bu evrensel geometri başka gezegenlerdeki yaşamın da benzer olacağını gösteriyor. Bu da bilimsel araştırmalar için gelecek vaat ediyor. Mikrokozmostan makrokozmosa, laboratuvarlarla ve teleskoplarla evreni taramaya devam ettikçe belki de altın oranının ve fraktal desenlerin ötesinde matematiksel açıdan uyumlu yeni doğa yasalarını keşfedeceğiz.